ArcGIS, QGIS ve Mapinfo konularında daha öncesinde koordinatlandırma konusunu anlatmıştım. Şimdi ise ArcGIS Pro'ya bakacağız. Koordinatlandırmanın bir diğer ismi Georeferencing diye de geçiyor. Georeferencing dediğimiz, yani koordinatlandırma dediğimiz nedir? Kartlara bir tane video ekleyeceğim. Orada ben detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Yani aslında orada Mapinfo Pro üzerinden gösteriliyor ama nerede gösterdiği çok önemli değil. Sadece temel mantığından orada bahsetmiştim. O videoya gidip koordinatlandırmanın mantığına da bakabilirsiniz. ArcGIS Pro ile ilgili devam videoların gelmesini de istiyorsanız bu videoya en az 30 like istiyorum. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden işlemlere geçelim. Öncelikle ne yapıyoruz? Hemen datayı indireceğimiz linke gideceğiz. Tabii ki de burada iki şekilde koordinatlandırmayı size göstereceğim. Yani birincisinde PAF'tanın üzerinde koordinatlar olacak. İkincisinde herhangi bir koordinat olmayacak. Bu ikisinde nasıl koordinatlandıracağımızı size bahsedeceğim. Öncelikle videonun açıklamasında yer alan indirme linkine gidiyoruz. İndirme linkine tıkladığınız zaman, yani datanın linkine tıkladığınız zaman şu şekilde bir sayfaya götürecek. Burada da hemen geliyoruz, sol üstten indire bastığınız zaman şu şekilde indirme işlemi başlayacak. Şu an indirme tamamlandı. Ben hemen indirme işleminden sonra bunu ne yapacağım? Şöyle sürükleyip masa üstüne taşıdım. Buradaki tarayıcıyı da şöyle inleş durumuna düşürdüm. Öncelikle ne yapalım? Bir tane klasör oluşturalım. Hemen geliyoruz, burada yeni klasör dedik. Koordinatlandırma diye Türkçe karakter kullanmadım burada. İyi kullandım. Yani koordinatlandırma diye isim verdim. Mogan Gölü'nde tuttum. Bunun içerisine sürükle bırak yaptım. Bakın burada yer alıyor. Hemen ne yapıyoruz? ArcGIS Pro'ya geçiyoruz burada. ArcGIS Pro'muzu açtık. Burada tabii ben şöyle yapacağım. İsterseniz map olanı da seçebilirsiniz. Hemen gelip buradaki boş şablonu seçeceğim. Burada tabii ilk başta Mogan Gölü'nü buraya çağırmamız gerekiyor. Hemen geliyorsunuz, map'e tıkladınız. Şimdi burada bakın add datamız pasif durumda. Öncelikle şuraya bir altı harita çağırmamız gerekiyor. Şuradaki insert'e tıkladınız. New map'e tıklıyorum. Buradan da new map'e tıkladığınız zaman şu şekilde gelecek. Boş şablonu açmayıp ilk açılıştaki haritalı olanı da seçebilirsiniz. Ben özellikle bunu gösteriyorum ki çünkü bazen mesela bu şekilde açılıyor. Ama işte data çağırma pasif durumda nasıl yapacağımızı da size göstermek için böyle yaptım. Bu şekilde geldi. Daha sonrasında yine map'teyiz. Bakın şurada add datamız yine açıldı. Buraya tıkladınız. Buradan browse'a tıklıyorum. Hemen ne yapacağız? Masa üstüne gideceğiz burada. Masa üstümüz neredeymiş? Geliyoruz, burada bu bilgisayara tıkladım. Ya da buradan hızlı erişimden de gidebilirsiniz. Ya da bu bilgisayarım derseniz burada da yine masaüstü var. Buraya hemen geliyoruz. Burada da koordinatlandırma içerisine girdik. Mogan Gölü PAF'ta bakın JPEG dosyası bu. Bunu seçtik. Aç'a bastık. Evet, şu şekilde bir uyarı veriyor. Burada da istatistikler hesaplansın mı? Yani açacağımız raster bir veri ya. Raster verinin istatistikleri hesaplansın mı? Mesela DEM gibi bir veri değil açıkçası. Ben burada şöyle no diyeceğim. Hemen ne yaptık? Bakın şuraya gelmiş oldu. Şu üstte de koordinatının olmadığını, yani projeksiyon sisteminin tanımlı olmadığını burada bize bir uyarı veriyor. Bakın koordinat sistem information ile ilgili bir uyarı var. Burayı şöyle çarpıyla kapatabilirsiniz. Öncelikle ne yapacağız? PAF'taya gideceğiz değil mi? Hemen geliyoruz. Şöyle sağ tıkladık. Buradan da zoom to layer'a tıklayacağız. Bakın PAF'tamızın olduğu yere gittik. Şöyle kısaca mantığından da bahsedeyim. PAF'tamız burada ya. Şöyle geriye doğru çıktım. PAF'tamızı buraya göndermiş. Aslında PAF'tamız burada değil. Yani biz koordinatlandırmayı niçin yapıyoruz? Ondan bahsediyorum size. Koordinatlandırmanın mantığı şu. PAF'tayı buraya göndermiş ya. Aslında bu PAF'ta burada değil. Şurada olması gerekiyor, tamam mı? Ankara'da Mogan Gölü'nün olduğu yerde çıkması gerekiyor. Koordinatlandırma dediğimizde bunu al, getir, doğru yerine yerleştir. Yani aslında mantığı bu. Koordinatlandırma dediğimiz, georeferencing dediğimiz işlem aslında bundan ibaret. Tekrardan hemen katman üzerine geldik. Şöyle sağ tıkladık. Zoom to layer'e tıklıyoruz ki PAF'tamız tekrardan ekrana gelsin. Burada şunu yapmayı unutmuyoruz. Geliyorsunuz, şu map'in üzerinde sağ tıkladınız, tamam mı? Buradan properties'e gidiyoruz. Öncelikle burada koordinat sistemi, yani projeksiyon sisteminizi kesinlikle tanıtmanızı öneririm. Yoksa büyük sıkıntı yaşarsınız. Koordinat sisteme geliyorsunuz. Burada tabii PAF'tamızın projeksiyonu ne olacak? PAF'tanın projeksiyonu normalde ben biliyorum, hani ben hazırladığım için, ama siz normalde başka bir yerden aldıysanız PAF'tayı ya oradan sorup öğrenebilirsiniz ya da bu konuda tecrübeliyseniz hani tecrübelerinize göre bir koordinat girebilirsiniz. Ama kesinlikle rastgele girmeyin. Gidiyorsanız da kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor. Yani oturuyor mu, oturmuyor mu, doğru yerde mi diye. Ben hemen geliyorum. Şurada search diye bir kısım var ya. Buraya da yazabilirsiniz. Mesela ED 1950 diye yazdım. Enter'a bastım. Bakın şuradaki projeksiyonlar geldi. Burada projected koordinat sisteme gidiyorum. Buradan da National Grids'e gideceğim. Şöyle tıkladım. Türkiye'ye gidiyorum. ED50'ler burada. ED 1950 TM33 olarak seçili. Bunu da apply diyeceğim ve OK basıyorum. Hemen geliyoruz. Mogan Gölü üzerinde tekrardan sağ tıkladım. Zoom to layer dedim ki şu şekilde ekrana getirmiş olalım. Şimdi burada koordinatlandırmayı nasıl yapıyoruz? Bakın dikkat ettiyseniz PAF'tanın işte sol üst köşesinde, yani şöyle ekrana biraz yakınlaşacağım. Burada koordinatlar var. Başka sağ üstte var. Yine aynı şekilde sağ altta ve sol altta koordinatlar var. Biz buralara tıklayarak koordinatları tanıtacağız. Yani doğru konumunu tanıtmış olacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Imagery diye bir sekmemiz var. Buraya tıkladığınız zaman Georeference diye seçeneğimiz burada. Buraya tıklıyorsunuz. Gizli bir sekme açıldı burada. Bu gizli sekmeyi kullanarak koordinatlandırma işlemini yapacağız. Hemen geliyoruz. Burada da Auto Apply butonu var ya. Bunu öncelikle tıklayıp kaldırıyorsunuz. Neden? Bu işaretliyken koordinat girdiğiniz an, mesela bir tane girdiğinizde direkt o noktaya taşıyacak. Biz bu şekilde istemiyoruz. Neden istemiyoruz?
istemiyoruz. Çünkü PAF'ta her koordinat girdiğimizde kayıp gözümüzden kaybolacak. Yani doğru konumuna gidecek yavaştan. Biz böyle istemiyoruz. Biz diyeceğiz ki 4 tane noktayı gireceğiz. 4 noktayı girdikten sonra doğru konumuna taşı diyeceğiz. O yüzden dolayı buradaki auto apply'ı kaldırdık öncelikle. Hemen geliyoruz, sonrasında add control points'e tıklıyoruz. Bakın şöyle imlecimiz değişti. Artı butonuna döndü. Yaklaşıyoruz. Burada tabii koordinatlandırmayı şöyle yapacağız. Sol üstten başlayıp şöyle saat yönüne doğru sağ üste gideceğiz. Sağ alta ve şuradaki sol alta doğru gelmiş olacağız. İlla sol üstten mi başlamak gerekiyor? Hayır. Sağ üstten de başlayabilirsiniz ama genellikle saat yönüne koordinatlandırmayı ben tavsiye ediyorum. Sol üste yaklaştım haftanın. Şuraya doğru geldim. Tabii değerler de şurada gözükecek şekilde şöyle yaklaştım. Burada koordinatlandırmada en önemli nokta bu kesişim yeri var ya, hani işte boylam enlem diyoruz ya bunlara. Bunların tam kesiştiği yere tıklamamız. Yani ne kadar hassas bir tıklama, doğru bir tıklama yaparsanız o kadar koordinatlandırmamız doğru olacaktır. Hemen geliyoruz şu orta kısma. Biraz daha yaklaşabilirsiniz tabii de ama ben burada değerler de gözüksün istiyorum. Buraya tıkladım. Bakın bir tane tıklıyorum. İkinciyi tıklamıyoruz sakın. Bir defa tıkladık. Eğer ki tıkladığınız yer yanlışsa da ESC tuşuyla silebilirsiniz. Klavyeden ESC tuşu genellikle klavyenin sol üst köşesinde yer alıyor zaten. Tekrardan tıklıyorum. Bir tane sol tıklama yaptık. Başka tıklamıyoruz. Hemen sağ tık yapıyoruz. Bakın burada bir penceremiz geldi. Burada X değeri ve Y değerini gireceğiz. X değerimiz şuradaki dikey çizgi olan, yani şu 6 haneli. Her zaman 6 haneli mi? Genellikle bu projeksiyon sistemi için söylüyorum. 6 haneli oluyor ama farklı projeksiyon sistemlerinde buradaki değerlerin sayısı değişebiliyor. X değerimizi gireceğiz. Yani şu dikey çubuğu gireceğiz. 478.000 diye şöyle yazdım. Daha sonrasında Y değerimiz burada 7 haneli olan. Bu da 4.407.000 diye şu şekilde girdik. Eğer ki koordinatlarımız DMS'se, yani derece dakika saniye ise o zaman şurayı da aktif edebilirsiniz. Bakın burayı aktif ettiğiniz zaman o zaman derece dakika saniye cinsinden işte yönüne göre buradan seçip tanımlayabiliyorsunuz. Tamam mı? Şu kısımda. Ama benim şu an koordinatlarım derece dakika saniye cinsinden değil, ondalıklı derece cinsinden. O yüzden dolayı 478.000 tekrardan kontrol edelim. Bu şekilde girmiş oluyoruz. Bu da 4.407.000 diye şu şekilde girdik. OK bastık. Birinci noktamız atıldı. Bakın şurada. Tamam mı? Burada tabii şuna da bakabilirsiniz. Hemen geliyorsunuz. Control Point Table var ya, buraya tıkladığınız zaman bakın attığımız birinci noktamız şurada. Şunu biraz tutup şöyle aşağı doğru çektim. Bunu bakın şurada birinci noktamız yer alıyor. Gördünüz mü? Birinci noktamız şurada. Bunu hatta kapatırsanız burası da kapanacaktır. Seçtiğinizde de şu şekilde seçim rengi, yani turkuaz bir renkte gözükecektir. Tam turkuazda değil de böyle değişik bir su yeşili mi denir artık? Böyle bir renkte gözüküyor. Tuttum, şu mouse'umuzun teker tuşu var ya, bunu basılı tutup şöyle taşıyabilirsiniz tabii burada. Taşıdım. Hemen geliyoruz. Sağ üste geldik. İkinci noktamızı ekleyeceğiz. İkinci noktamızda şöyle geliyoruz. Hemen şu artı kısmının tam ortasına bir defa tıklıyoruz. İkinciyi tıklamıyoruz. İkinciyi tıklarsanız eğer bu sefer yanlış işlem yapmış oluyorsunuz. Eğer ki diyelim ki yanlışlıkla ikinciyi de tıkladınız. Bakın ikinciyi tıkladınız ya şöyle. Buradan geliyorsunuz. İkinciyi seçtiğinizde ikinci satır. Buraya ait mi? Evet, bakın rengimiz yine o turkuaz rengine büründü. Bunu da geliyorsunuz şu üstte. Bakın delete selected diyor ya. Buraya tıkladığınız zaman bunu silecektir. Eğer ikinciyi tıklarsanız. Tekrardan işlemi doğru şekilde yapıyoruz. Geldim artının tam ortasına tıkladım. Şöyle tıklıyorum. İkinciyi tıklamadık. Sağ tıklıyoruz bu sefer. Yine değerlerimizi yazacağız. X değerimiz şu dikine gelen çizgi. Şuradaki 487.223 diye yazdık. Y değerimiz de şuradaki Y değeri tabi değişmedi burada. 4.407.000 diye şu şekilde girmiş olduk. OK'ye bastık. Eğer ki buradaki değerlerde bir yanlışlık yaparsanız gelip buradan değişiklik yapabiliyorsunuz. Bakın map X, map Y değerlerinden değişiklik yapabiliyorsunuz şuradaki değerlerden. Yani yanlış girdiğiniz varsa buradan düzeltebiliyorsunuz. Hemen geriye doğru çıktık. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer şöyle tekrardan kaydırdık. Sağ alt köşeye doğru yanaşıyoruz. Şöyle yaklaştık. Buraya noktamızı atacağız. Şöyle tıkladım. Sağ tıkladık yine. Burada yine X değerimizi gireceğiz. 487.223. Y değerimiz de 4.401.000 diye giriyoruz. Bu sefer Y değerimiz değişti tabii. OK bastık. Şimdi ise sonuncu noktaya doğru gideceğiz. Normalde 3 nokta atılabilir. Yani 3 noktadan koordinatlandırma yapılabiliyor ama önerilen, yani haritacılıkta önerilen minimum 4 nokta atılması. Biz de o yüzden dolayı 4 nokta atıyoruz burada. Geldik 4. noktamıza. Hemen artının orta kısmına şöyle geldim. Şuraya tıkladım. Yine sağ tıklıyoruz. Burada X değerimizi gireceğiz. 478.000
Şu şekilde girdik. Y değerimiz de 4.401.000 diye şu şekilde girdik. OK'ye bastık. Peki işlem bitti mi? Hayır. Burada şunu kesinlikle kontrol etmenizi öneririm. Hemen geliyoruz. Bakın şurada bir tane istatistik penceremiz var, tamam mı? Şu kısımda. Bunu isterseniz şöyle küçültüp isterseniz tekrardan açabilirsiniz. Bakın burada total RMS error diye bir seçeneğimiz var. Gördünüz mü? Total kısmında. Buradaki toplam hatayı bize verir. Burada forward ve inverse diye ayrı seçenekler var. Benim tavsiyem bunları çok dikkate almayın. Ya bunlar çok biraz daha detaylı işlemler için şu kısma bakabilirsiniz. Yani şu kısımdaki değerler çok büyük olmaması gerekiyor. Genellikle birden aşağı olunması önerilir. Şu anda zaten değerimiz 0 olarak çıkmış. Yani koordinatlandırma olabildiğince doğru bir şekilde yapılmış. Eğer değerler yüksekse burada, örnek veriyorum 5, 10, 50, 100 ise o zaman gelip hem noktalarınızı kontrol edebilirsiniz hem de değerlerinizi kontrol edebilirsiniz. Şu üstte bakın apply butonumuz var ya, buna tıkladığınız an paftamız burada kaybolacak. Nereye gitti paftamız? Hemen paftanın üzerine geldik. Zoom to layer'a basıyoruz. Bakın doğru olan yere gitti, tamam mı? Noktalarımız burada aslında. Burada peki ne yapıyoruz? Paftamız şu an gözükmüyor ya. Hemen geliyoruz, yukarıda Save As seçeneğimiz var, tamam mı? Save As'e tıklayıp bunu ayrı bir dosya olarak kaydetmemiz gerekiyor. Şuraya tıkladık. Zaten bu dosyamız şu an JPEG ya. Yani Save'e basarsanız evet üzerine de kaydedebilir ama ben çok bunu önermiyorum. Buradaki Save As'i kullanabilirsiniz çünkü TIFF dosyası olarak kaydedeceğiz. TIFF dosyası diğer programlarda da kullanabiliriz. Çok daha rahat olacaktır. Yani ister QGIS'te ister Mapinfo ya da başka programlarda da kullanabiliriz. Genellikle TIFF dosyasını ben öneriyorum. Şuradaki Save As'e tıkladık. Penceremiz geldi şurada. Burada tabii dikkat ettiyseniz projeksiyonu da henüz tanımlamadık. Yani ilk başta şurada map'e tanımladığımız projeksiyon aslında harita penceresine tanımladığımız projeksiyon. Şu an PAF'ta'ya herhangi bir projeksiyon tanımlamadık. Onu da buradan yapacağız zaten. Hemen geliyoruz, şuradaki Output Raster Dataset diyor ya, buraya tıklıyoruz. Buradan hızlı erişim ya da işte bu bilgisayar deyip ben masa üstüne gideceğim. Yine koordinatlandırmayı girdim. Buraya bir isim vermemi istiyor. Yine Mogan alt-Golu diye isim verdim şu şekilde. Paftayı yazmayacağım artık. Şu şekilde isim verdim ve save'e basıyorum. Burada da tipini seçebilirsiniz. Tipimiz TIFF olacak burada, dosya tipimiz. Hemen aşağı doğru da geliyoruz koordinat sisteme. Buradan da şu dünyalı olana tıkladığımızda buradan projeksiyonumuzu girebiliriz. Projeksiyonumuzu da yine buradan ben aratacağım. Mesela ED50. Ya aslında burada aratmasak da olur çünkü ED50 ile ilgili birçok seçenek getiriyor burada. Şöyle yapabilirsiniz. Projected koordinat sisteme geliyoruz. Buradan National Grids'e girdik. Ya biraz daha sayı azaltıyor aslında aratma yaptığımızda. Hemen aşağı doğru da iniyoruz. Mesela burada daha fazla seçenek var. Türkiye'ye geldik. Buradan da ED50 TM33'ü seçtik. OK'ye bastık. Başka da herhangi bir ayar değiştirmenizi önermiyorum açıkçası. Aşağı doğru geliyorum. Burada herhangi bir şey değiştirmeyeceğiz ve Export'a tıkladık. Ne yaptı şu an? Bakın şuradaki Mogan Gölü Pafta JPEG var ya, bunu sağ tıklayın. Hiç kafamız karışmasın. Bunu hemen remove deyip buradan kaldırın. Tamam mı? Yes'e basacağım şimdi. Bunu kaldırdık. Bakın Paftamız geldi şu an, gördünüz mü? Ve doğru yerine gelmiş oldu. Bunu da hatta şöyle yapabiliriz. Mesela şu pencereyi de ben şöyle çarpıyla kapatacağım. Geldik, biraz yaklaştık. Görünürlüğünü kapatıp açtığınızda bakın tam yerine oturduğunda görebilirsiniz. Bu şekilde koordinatlandırma işlemini yaptık. Yani siz artık gelip buradaki tüm dosyaları kapatıp Mogan Gölü'nü çağırdığınızda koordinatlı bir şekilde gelecek. Hemen gelelim ikinci uygulamamıza. İkinci uygulamamızda da yine koordinatlandırma yapacağız tabii ama bu sefer koordinatlar elimizde olmayacak. Öncelikle ne yapıyoruz? Hemen geldik şu coğrafyaharita.com'a. Bunu daha önceki koordinatlandırma videolarında da kullanmıştım. İlla bu siteye gitmeniz gerekmiyor. Yani kendiniz de bir tane Türkiye haritası indirebilirsiniz ya da elinizde başka bir koordinatı olmayan ama koordinatlandırması gereken bir raster dosya varsa onu da kullanabilirsiniz. Çok problem değil. Ben genellikle örnek olsun diye eğitimlerde burayı kullanıyorum. Türkiye haritalarına geliyoruz. Burada Türkiye yer şekli haritalarına girdik. Burada da mesela neyi açalım? Ben diğer örneklerde, yani diğer o işte QGIS, Mapinfo, ArcMap videolarında Türkiye platoları ya da ovalarını kullanmıştım. Yine ovaları kullanacağım. Türkiye ovalarına geldim. Şuradaki görsele. Bunu da şöyle sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet diyeceğim. Nereye kaydetsin? Yine masa üstünde koordinatlandırmanın içerisine kaydetsin Türkiye'nin ovaları. Şunu hatta şu başında 2B diyor ya, 2B'yi sildik. Türkiye'nin ovaları haritası diye PNG formatında kaydetsin. Burayla bir işimiz kalmadı. Burayı kapattık. Hemen geliyoruz, buradan Project'e tıkladım. Buradan Map'e tıklayacağım. Şu şekilde yeni bir proje açacağım. OK'ye basacağım. Burada da diyor ki daha önceki projeyi kaydedelim mi? Ben şöyle no diyeceğim. Yani proje dosyası olarak kaydedilmesin. Zaten PAFTA'mız kayıtlı bu arada. Yani gidip PAFTA'yı getirebilirsiniz. Proje dosyası olarak kaydetmeseniz bile artık koordinatlı bir şekilde doğru yerinde gösteriyor. Altık haritamız geldi, tamam mı? Şu şekilde. Öncelikle ne yapalım? Altık haritamızın bir projeksiyonunu ayarlayalım, olur mu? Yani şuradaki
map'in üzerine sağ tıkladık. Properties'e gidiyoruz. Burada ayarladığımız projeksiyon şu harita penceresinin yani çalışma projeksiyonu aslında. Tamam mı? Şuranın projeksiyonunu ayarlıyoruz. Hemen geliyoruz burada. Bakın VGS 1984 ve Mercator diye burada seçili. Aslında projeksiyonumuz bu olacak. Ben yine de kontrol etmek istiyorum. Çünkü 1984 ile ilgili birçok projeksiyon var. Yanlış olsun istemiyorum. Hatta EPSG kodu var elimde. 2346 idi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir aratma yapacağım. Bakayım doğru mu getirecek? Evet 2346 olmayabilir. Tam hatırlayamadım şu an ama şöyle yapalım. Yani şuradaki aratmayı sildim. Tekrardan Enter'a bastım. Buradan VGS 84 arayalım olur mu? VGS 1984 diye yazdım. Enter'a bastım. Geografik koordinat sisteme giriyorum. Buradan da Word'ü seçtim. VGS 1984 şu üstteki olacak. Bakın şu biraz öncekini ilki seçmemişim. Çünkü o yanlış olacak. Yani şu değil. Şu üsttekini seçtim. Apply ve OK'ye bastık. Projeksiyonumuz bu şekilde ekrana gelmiş oldu. Hemen ne yapıyoruz? Geldik map'e. Buradan da Add Data ile Browse'a gidiyoruz. Buradan ne yapacağız? Türkiye ovaları haritasını çağırıyoruz. OK'ye bastık. Bu şekilde geldi. Burayı da ben şöyle OK diyeceğim. Gelen o uyarı penceresine OK dedik. Ve Türkiye ovaları haritası geldi. Bunun da üzerine sağ tıkladınız. Zoom to Layer dediğinizde bakın şu şekilde getirdi. Şimdi burada koordinatlandırma yapacağız ya. Koordinatlandırmada tabii ki de altık haritamızı kullanacağız. Yani şuradaki ben bunun üzerine de yine sağ tıkladım. Zoom to Layer diyeceğim. Şu şekilde haritamıza gittik. Şimdi paftamız çok büyük kaldı ya. Yani haritamız burada çok büyük. Bunu nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Şöyle yakınlaşırsınız. Ya şuraya doğru geldiniz. Imagery sekmesine geldik. Türkiye ovaları haritasını seçiyoruz buradan. Bakın bunu seçmezseniz eğer dikkat ettiniz mi? Şu seçiliyken burası pasif oluyor. Bazen denk geliyorsunuz çünkü. Ne yapmamız gerekiyor? Koordinatlandıracağımız paftayı seçiyoruz. Bakın burası aktif oldu. Georeferansa tıkladık. Ne oldu? Georeferans sekmemiz geldi buraya. Şunu yapabilirsiniz. Fit to display derseniz eğer ne yaptı? Buradaki haritayı şu diğer haritanın üstüne getirmiş oldu. Gördünüz mü? Yani biraz daha diğer haritayı referans alacağımız haritaya yaklaştırıyor ki koordinatlandırmamız kolay olsun. Yani şu fit to display'i kullanabilirsiniz. Bayağı da işe yarıyor. Şu şekilde getirmiş olduk. Şimdi burada ne yapacağız? Koordinatlandırmayı yaparken alttaki haritadan referans alabiliriz. Tabii bunu ne yapacağız? Şöyle geliyoruz. Türkiye'yi yapacağımız için Türkiye'ye doğru yaklaştık. Şöyle şuraya doğru yaklaştık. Buradan tekrardan bunun görünürlüğünü açtım ve fit to display diyeceğim. Türkiye'nin üzerine getirdi bu sefer. Gördünüz mü? Bakın şuraya getirmiş oldu. Ne yapacağız? Buradaki kenar yerleri ya da işte belirgin yerleri kullanarak bunun koordinatlandırmasını yapacağız. Mesela ben genellikle Türkiye haritası üzerinde şunları yapıyorum. Mesela burası şöyle sivri uçlu bir yer ya. Burayı diyorum ki gel buradaki noktayı gel şuraya taşı diyorum. Tamam mı? Yapacağımız işlemler bu. Tabii bunu yaparken de yani 4-5 nokta değil de daha çok 8-9 tane ya da 10 tane nokta atmanızı öneririm kesinlikle. Daha doğru koordinatlandırma yapılabilsin diye. Yani burada bunu yaparken de genellikle 4-5 tane nokta değil de böyle 8-9 tane nokta atmanızı öneririm. Tabii haritanın karışıklığına göre de değişir. Hemen bunun görünürlüğünü açtım. Geliyorum şuraya yaklaştık tamam mı? Ne yapıyoruz? Burada Auto Apply butonunuz aktif olabilir bu arada. Yani tıkladığınız an doğru yerine taşıyabilir. Bu uygulama için bunu kullanabilirsiniz. Bir problem olmaz. İsterseniz kaldırabilirsiniz ama genellikle ben şu şekilde koordinatı olmayan haritalarda bunu da öneriyorum. Bu kalabilir. Add Control Points'e geldiniz tıkladınız. İmlecim ne oldu? Artı oldu ya. Şuraya geliyorum. Tam uç kısma şöyle bir defa tıkladım. Mesela biraz önce bende şöyle bir sıkıntı oldu. Onu da bahsetmiş olayım. Geldim şuraya tıkladım. Yani Add Control Points tıklıyken şuraya tıklıyorum ya. Mesela tıklamıyordu. Şu an tabii tıklıyor ama eğer sizde tıklamazsa bug'a düşmüş olabilir. Gelip şunu yapabilirsiniz. Close Georeference dersiniz buradan. Bakın şurada bir uyarı veriyor ya. Buna da yes diye tıkladığınız zaman pafta tekrar eski haline geri dönecektir. Yani nereye gitti? Şöyle göstereyim. Şu şekilde büyük haliyle buraya gelmiş oldu. Ben tekrar buraya yaklaştım. Geliyorum Imagery sekmesine. Buradan Georeferance'a yine tıkladım. Sekmemiz yine buraya geldi. Fit to Display diyorum ve haritamız buraya gelmiş oldu. Tekrardan Add Control Points'e tıkladığım zaman düzelmiş olacaktır. Bakayım şöyle. Mesela şuraya geldi ya ben şuraya tıkladım. Bakın artık noktayı atabiliyorum. Eğer size denk gelirseniz benim gibi yapabilirsiniz. Buraya tıkladık ya. Şimdi diğer harita bunun altında kaldı değil mi? Yani tekerlek tuşuyla şöyle tutup taşıyabilirsiniz bu arada. Tekerleği basılı tuttuğunuzda mouse'unuzdaki. Ama bunu nasıl yapacağız? Hemen şuradaki görünürlüğünü kapattınız. Ben şöyle geriye doğru çıktım. Geldim. Nereye denk geliyor? Tam şuraya bir yere denk geliyor. Tabii buradaki harita çözünürlüğüyle bizim şu an koordinatlandıracağımız aynı olmadığı için yaklaşık olarak şuraya denk geliyor diyorum ve buraya tıklamış olduk. Tekrardan buradaki haritayı açtığım zaman yani buradaki noktayı buraya getirmiş olduk. Burada tabii Auto Apply butonumuz aktif olduğu için hemen ne yaptı? Bakın noktayı buraya taşımış oldu. Gördünüz mü? Yani haritayı buraya taşımış oldu. Şu özelliğimiz aktif olduğu için. Hemen geliyoruz diğer bir kısma. Ben şuradan devam edeceğim yine. Şuraya tıkladım. Şu uç kısma yine bunun görünürlüğünü kapatıyorum. Nereye denk geliyor diyeceğim. Şuraya bir yere denk geliyor. Ya tam uç kısma denk gelmiyor çünkü haritam biraz daha
çözünürlüğü kaba olduğu için yani detayı şunu bir açalım. Evet, şuraya denk geldiğini söyleyebilirim. Hatta ya bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani buradaki haritayı şöyle bakayım tekrardan. Şu uca da taşıyabiliriz. Yani şuraya kadar gitmemiş gibi. Bakayım şöyle. Bunu mesela nasıl yaparsınız? Control Points Table'ı açarsınız. Şuraya tıkladınız ya. Bunu mesela ben sileceğim şimdi. Dereyi seçeneğine tıkladım. Bunu mesela sildim. Tekrardan yapacağım. Şu pencereyi de biraz şöyle küçülteceğim aşağı doğru. Getirdik şöyle aşağıya. Bunu tekrar görünürlüğünü açtım. Şöyle geriye doğru çıkacağım. Evet, şuradaki yere tekrardan tıkladım. Ne yapıyorum? Bunun görünürlüğünü kapattım. Haritam neredeymiş? Haritam şurada. Tabii onu sildiğim için bayağı bir şu an başka bir yerlere doğru gitti. Yani silmeseymişim belki daha iyi olurmuş. Şuraya doğru atacağım. Yani şu burun buraya kadar çıkmıyor da şuraya bir yere göndereceğim. Daha doğru koordinatlandırma olsun diye. Şunun görünürlüğünü açacağım. Evet, buraya taşımış oldu. Devam ediyoruz. Geldik. Mesela şu uç kısma. Şurayı yapacağım bir de. Tıkladım. İkinci noktayı tıklamıyorum. Şuranın görünürlüğünü kapattık. Nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Şöyle tıkladım. Burayı da taşımış olduk. Şöyle tekrardan kontrol edelim. Evet, buraya taşımış olduk. Devam ediyoruz. Geldim. Nereye? Şu Iğdır'ın uç kısmına. Tıkladık. Yine görünürlüğünü kapatıyorum buradan. Neredeymiş Iğdır'ın ucu? Şöyle bakayım. Tabii çok aşağı doğru gitmişiz. Yani nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Şuraya tıkladım. Taşımış oldu. Tekrardan paftayı açtım. Aşağı doğru iniyoruz. Burada nereye tıklayalım? Şimdi şu kısmı yapacağım. Tıkladık. Görünürlüğünü yine kapatıyorum. Biraz geriye doğru çıkacağım ki ülke sınırlarını görebilirim. Çünkü çok yaklaştığınızda ülke sınırlarını göstermiyor. Mesela diğer ArcMap videosunda ben ne yapmıştım? İşte DivaGIS'ten bir tane altlık harita indirmiştim. Onu da uygulayabilirsiniz. Yani o ArcGIS videosunda ben yine kartlara ekleyeceğim. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Gidip oradan da yani DivaGIS'ten data indirip o şekilde de koordinatlandırma yapabilirsiniz. Burada tabii altlık harita olduğu için bir de altlık haritayı kullanarak yani DivaGIS'te uğraşmayalım da direkt buradan yapalım diye bunun üzerinden gösteriyorum. Devam ediyoruz. Geldik bu Hatay civarına. Bunu da nereye göndereceğim? Şu uç kısmına. Ya da şuraya atalım ya. Şuraya tıkladım. Görünürlüğünü yine kapatıyorum. Nereye denk geliyor? Şuraya. Buraya taşımış olduk. Devam ediyoruz burada. Diğer bir noktayı şu kısma göndereceğim. Hemen bunun görünürlüğünü açalım. Şu Finike Ovası civarları var ya, buraya tıkladınız. Yine görünürlüğünü kapatıyorum. Geldim şu uç kısma göndermiş oldum. Devam ediyoruz. Hemen görünürlüğünü açtım. Bir iki tane daha göndereceğim. Mesela şu İzmir kısmına geldim. İzmir'de şu burun kısmına tıkladım. Buranın görünürlüğünü kapattık. Nereye? Şuraya denk geliyor dedik. Buraya taşıdık. Başka atalım mı? Şöyle bakayım bir. Bir de Çanakkale kısmına göndereceğim. Şuraya tıkladım. Görünürlüğünü kapatıyorum yine. Evet, şuraya taşımış olsun dedik. Bu şekilde işlemi yaptık. Burada tabii önemli bir nokta var. Nedir o? Hemen geliyorsunuz Transformation'a. Biraz önce bunu göstermedim size. Normalde affinle yapabiliyorsunuz. Ama bu şekilde bir paftamız varsa bunu şöyle deneyebilirsiniz. Mesela dikkat ettiyseniz bakın noktalarda kayıklıklar var. Gördünüz mü? Yani şöyle göstereyim. Mesela bu nokta şurada ya. Aslında şuraya getirmesi gerekiyormuş. Şöyle görünürlüğünü kapatıp açtığımızda bakın gördünüz mü? Aslında buraya taşıması gerekiyor. Ama taşıyamadı. Ya belki projeksiyonunu yanlış girdik. Belki farklı bir şekilde hazırlanmıştır, bilmiyorum. Büyük ihtimalle projeksiyon farklılığından dolayıdır. Bunun herhangi bir yerinde projeksiyon yazmıyordu. Ya da şu altta yazıyor muydu projeksiyon? Şöyle bakayım, yok. Haritanın projeksiyonu yazmıyormuş. Bunu nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Gelirsiniz buradaki Transformation'a. Buradaki seçenekleri deneyebilirsiniz. Genellikle bu harita için 2 ND diye order polinomial var ya, bunu kullanabilirsiniz. Bakın burada diyor ki 6 tane control points olması lazım. Mesela 10 tane olmuş olsaydı şunu kullanabilirdik. Bizde şu an minimum 6 tane kontrol noktası olduğu için hatta 8 mi ne oluşturduk. O yüzden dolayı şunu kullanabiliyoruz. Mesela tıkladım. Bakın dikkat ettiniz mi? Biraz daha doğru yerine taşımış oldu. Şöyle göstereyim. Mesela görünürlüğünü kapatıp açtığınızda biraz daha doğru yerine taşımış oldu. Mesela şu kısmı şöyle getirelim ekrana. Tekrardan gösteriyorum. Biraz daha doğru yerine taşımış oldu. Yani mesela 10 noktamız olmuş olsaydı üçlü olanı da kullanabilirdik. Belki biraz daha doğru olmuş olacaktır. Şu an kontrol noktalarımızın sayısı kaç taneymiş? Burada tabii 2'yi ben sildim. Yani 10'a kadar gidiyor ama burada 9 tane var. Yani şuradaki 2 olmadığı için aslında bir tane daha atsaymışız. Onu da kullanabilirmişiz. Bu haliyle de ben hani tamamım. Çünkü hemen hemen oturdu. Bir de alttaki haritayla üsttekinin hani o detay çözünürlüğü de birbiriyle uymuyor. Yani üstteki biraz daha kaba. Tamamdır. Hemen gelelim. Mesela buradaki forward inverse değerine burası 1.3'müş. Yani bu şekilde bir harita için bu değer kullanılabilir. Biraz daha dediğim gibi değerlerde yani nokta sayısı arttırılıp şu üçlü de kullanılabilir. Ben artık burada devam ettirmeyeceğim. Hemen geliyoruz, ne yapıyoruz? Save as'e yine tıkladık. Yukarı doğru çıktım. Nereye kaydetsin? Hemen geldik. Masa üstünde zaten koordinatlandırma klasöründeyiz. Buraya bir isim vereceğim. Ovalar Türkiye diye isim verdim. Save'e bastık. Altta da formatımızı seçelim. TIFF'i seçtik buradan. Projeksiyonumuz ne olacak? Buradaki dünyaya tıkladık. Aratalım, olur mu? Mesela VGS
1984 diye yazdım. Enter'a bastım. Evet, bunun altında Word'ün içerisinde VGS 84 diye şurada zaten birinci sıradaymış. OK'ye bastık. Bunu da tanımlamış olduk. Aşağı doğru iniyorum. Export'a da bastık burada. Ne oldu? İşlemimiz tamam. Sağdaki pencereyi de kapattık. Şu alttaki pencereyi de ben hemen geliyorum. Şunu şöyle aşağı doğru indirdim. Bunu hatta şöyle yapabilirsiniz. Yani şu aşağıdaki pencereyle artık bir işimiz yok ya. Bunu şuradaki çarpıyla kapatabilirsiniz. Ne oldu? Şu soldaki, bakın şu haritayı kapatıyorum artık. PNG olan var ya, bununla bir işimiz yok. Bunu hatta sağ tıklayıp şunu da yapabilirsiniz. Remove'a tıklarsanız yes dedim. Bu gitsin artık. Artık bizim işimiz buradaki paftayla. Buradan görünürünü kapatıp açtığınızda zaten tam oturduğunu görebilirsiniz. Etrafındaki siyahlık niye geldi? Burayı şöyle yamulttu ya, ondan dolayı geldi. Yani bu siyahlık aslında çok da önemli değil. Biz aslında şu ortadaki görüntüyle ilgileniyoruz. Bir tane de deneme yapalım mı? Projekte geldim. Burada şöyle map'e tıklayacağım. Yeni bir proje açsın bize. OK'ye tıkladım. Önceki de kaydedilsin mi? No diyeceğim. Şu şekilde kapatacağım. Bakın sıfırdan haritamız geldi ya. Map'e geldik. Burada Add Data tıklıyoruz. Browse'a geldik. Neredeyiz? Koordinatlandırmanın içerisinde. Öncelikle ne yapalım? Mesela Mogan Gölü, şu TIFF dosyamız vardı ya, bunu açalım. Mesela doğru yerinde mi geldi? Şöyle bakalım. Evet, bakın doğru yerinde gelmiş oldu. Şöyle göstereyim size. Doğru yerinde. Yani doğru olup olmadığını nereden anlıyoruz? Mesela şu göl sınırları oturuyor zaten. Hatta biraz daha yakınlaşıp şuradaki yollar da yine oturuyor mu? Şöyle bir bakalım hatta. Bakın şuradaki yollar da direkt olduğu gibi oturuyor. Burada bir problem yok. Add Data'ya geldiniz. Browse'a tıklıyoruz. Bu sefer de Ovalar Türkiye TIFF'i çağıralım, olur mu? Geldi. Şöyle sağ tıkladım. Bunu hemen ne yapalım? Zoom to Layer diyeceğim. Buraya gelmiş olduğu görünürünü kapatıp açtığımda bu da doğru yerine oturmuş oldu. Yani aslında koordinatlandırmamız doğru. Artık buradaki TIFF dosyalarını alıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. ArcGIS Pro'da da koordinatlandırma bu şekilde. Tabii koordinatlandırma yaptıktan sonra genellikle sayısallaştırma uygulamasıyla birlikte kullanılır. Sayısallaştırma ayrı bir video olarak çekip yine sizlerle paylaşacağım. Sizin de varsa talepleriniz, yani yorumlarınız, görüşleriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Siz de videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.